Merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Alkaya ben. Bugün size penis kırılması, penis eğriliği ve mastürbasyon penise nasıl zarar verebilir? Bununla ilgili kısa bir video sunum olacak. Penisin kırılması genellikle cinsel ilişki esnasında penisin aniden bükülmesiyle meydana gelir. Bu bükülme esnasında penisin ereksiyon sırasında kanla dolan süngerimsi cisimlerin kılıflarının yırtılarak buradan kanın cildin altına dolmasıyla penisin morarması ve şişmesiyle karakterize şanssız bir durumdur diyebiliriz. Bu hastalarda penis kırılmasından sonra kalıcı hasar kalabilir mi? Kalıcı eğrilik olabilir mi? Ne yazık ki hastalarda erken dönemde müdahale edilmezse kalıcı hasar kalma ihtimali birazcık daha artıyor. Eğer yaralanma esnasında damar ya da sinir yaralanmaları da varsa ereksiyon kayıpları, sertleşme bozuklukları meydana gelebiliyor. Onun dışında nadir rastlanan bir durum genellikle kadın üstte erkek alttayken pozisyonda meydana gelen bir durum. Ya da aşırı derecede travmatik mastürbasyon esnasında penis kıranlar olabiliyor. Ya da internette gördüğü penis uzatma egzersizlerini kendi üzerinde uygulamaya çalışan bazı hastalarda birkaç defa gördüm penisini kırdığını. Penis kırıldıktan sonra içerisinde yara dokuları, netbe dokuları meydana geliyor ve penisin formunu, şeklini bozup eğrilik yapabiliyor hastada. Penis eğriliği nasıl oluyor? Penis eğriliği iki şekilde oluyor. Birincisi konjenital yani doğumsal dediğimiz hastanın doğuştan penisi eğri. Bu hastalarda bizim en çok dikkat ettiğimiz şey hastanın cinsel ilişkiye girip giremediği. Eğer hasta cinsel ilişkiye giremiyorsa doğuştan eğriliklerde hastaya operasyon yapılabilir. Operasyon olacak olan hastanın operasyon sonrası 6 ay boyunca peniste his kaybı ya da ereksiyon esnasında ağrı olabileceğini riskini göze alması gerekiyor. Ve penis eğriliğinde penise biz kalıcı dikişler atıyoruz. Hasta cilt altından bunları hissedebiliyor. Bunları göze alması lazım. İlla her vakada olacak diye bir şey yok ama hastanın operasyon öncesi bunları iyi anlaması, doktoruna güzel anlatması gerekiyor. Onun dışında Peyronie hastalığı dediğimiz ayrı bir durum daha var. Peyronie hastalığı sonradan gelişen, penisin içerisinde kendi kendine netbe dokusu, skar dokusu dediğimiz dokuların gelişmesiyle karakterize. Bu dokuları kısaca şöyle anlatabiliriz. Sanki yanık yaralarında iyileştikten sonra gelişen kaba yara izi gibi dokular meydana gelir penisin içerisinde. Bu tamamen vücudun kendi kendine meydana getirdiği bir durumdur. Penisin formunu, şeklini bozar, eğrilik yapabilir, sertleşme bozukluğu yaratabilir Peyronie hastalığı. Genellikle 1,5 yıl civarında sürer ortalama. İlaç tedavisiyle genellikle hastanın sonuçları başarılı bir şekilde %90 oranında hastalığı durdurulabilir. Erken dönemde de hasta gelirse. Ama bazı hastalarda hastalık süreci ilerler ve kalıcı deformiteler, atmalı ya da baston başı şeklinde görüntüler elde edilebilir. Bu hastalar tabii cinsel ilişkiye giremeyeceği için bu hastalara operasyon yapılması gerekiyor. Onun dışında mastürbasyon penise zarar verir mi? Mastürbasyonun eğer çok hızlı bir şekilde direkt orgazm odaklı yapılırsa erken boşalma davranışı gelişebilir. Ya da mastürbasyon çok basınçlı, travmatik ve kuru bir şekilde yapılırsa o zaman da hasta cinsel yaşam başladığı zaman vajeni hissetmeme, vajenin geniş gelmesi gibi şikayetlerle doktora götürebilir eşini. Ya da aşırı travmatik yaptığı zaman penisine zarar verip kalıcı hasarlar yaratabilir. Böyle o kadar zaman zaman geliyor. Onun dışında mastürbasyon normal şartlarda bekar erkeklerde normalde yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur. Dediğim gibi yapılırken belli durumlara dikkat edilmesi gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkürler. Saygılarımla.